Şöyle bir yer. Mesela İstanbul'dan falan para gönderiyorlardı. Bir yol işte Amasya'ya gitti, Amasya. Günaydın. Dün 3-3.30 gibi uyuduk galiba. Tam hatırlamıyorum. Abilerle bayağı muhabbet ettik. Çok erken kalktım bugün. Çok erken dedim de işte 8 gibi falan kalktım galiba. 9 muydu ya? Tam hatırlayamadım. İşte bir dişimi falan fırçaladım. Şimdi il değiştireceğim. Zonguldak'a gidiyorum. Video çekemedim. Sabah çünkü abiler uyuyordu. Uyandırmak istemedim. Çok ses yapmadım. Bakalım şimdi yolumu bulacağım. Yurt o kadar pis ki. İlk defa çadırımı falan hiçbir şey bir çıkarmadan direkt yani durup gidiyorum abi şu an. Yani hiçbir şeyimi çıkarmadım. Çantamı, hiçbir şeyimi, eşyamı çıkarmadım adam akıllı. Direkt dün geldim, bugün gidiyorum. Başka il değiştireceğim. Çok sıcak, acayip nem var. Çıkar çıkmaz direkt terlemeye başladım bak. O kadar fazla. Çok fazla bir nem var burada şu an. Başım felaket ağrıyordu kalkar kalkmaz. Hemen ilaç içtim. Çünkü dayanılacak gibi değildi yani. Uyanır uyanmaz direkt baş ağrısı. Yolu buldum bu arada. Hemen zaten dün geldiğim şokun karşısında burada. Bu yol Zonguldak'a gidiyor şu an. Buradaki yol. Çok az bir şey yürüyeceğim, hemen başlayacağım otostopa. Saat şu an 10'u 10 geçiyor. 1 saat 20 dakika falan gösteriyor. 1 saat 10 dakika. Bakalım kaç dakikada gideceğim. Burası da gölge. Bir tane gölge buldum böyle. Üst geçidin altı. Başlıyorum burada hadi. Bu arada YKS açıklanmış. Sonucuma baktım. Felaket. Çok fena felaket. Zonguldak'a gidiyorum abi. 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 Gel gel, onları içeride yaparsın. Yer var fazla fazla. Sen ayakkabıları çıkarmaya çalış. Uzat şöyle bir. Evet, Arkaya dursana. tak. Tamam mısın? Ayakkabıyı nereye koyayım? O aşağıya basamağa koyuyoruz. Oradan artık gelirsin zaten çok. Benim yurdum kilim miydi abi? Neydi bu arada? Bir oldu. Gökdeniz mi? Sen nereden geliyorsun abi? Ben buradan yüklüyorum. Evet. Bartın'a işte liman tarafından, sonra sağa sola boşaltmaya gidiyorum. Bunun önemi yok. Şimdiden başla bir sürü belge topla. Tamam Evet. mı? Hani böyle işte İngilizce ya ben yazın memleketime döneyim diye buraya geldim. Normalde yurt dışına hani çalışan şeyler dedi. Hangi ülke oluyor abi? Valla ya o tamamen artık araba nereye gidiyorsa ama Avrupa oluyor yani. Ama şimdi bundan sonra yazın sonunda gideceğim firma Mutlular Lojistik diye bir yere gireceğim. Mutlular Transport. Orası şeye de gidiyor. Gürcistan, Azerbaycan, hatta Çin'e kadar gidiyor. Oo. Ben aslında Çin'e gitmeyi falan filan da istiyorum da hedefim tabii ki yine Avrupa. Avrupa güzel ya. Değil mi abi? Ben hiç gitmedim ama. Ya gidersin. Otostop'ta geziyorum abi şu an Türkiye'yi. Türkiye mi geziyorsun? Evet. Nereleri gezdin? Hangi illeri? Abi Ordu'dan başladım. Tamam, çok güzel. İstanbul'da yaşıyorum da Tamam. o memleketim orada. Hı hı. Ordu, Samsun, Kastamonu, Karabük, Bartın. Sinop'a uğruyor mu? Sinop'a da uğradım. Sinop'a da uğradım. Tamam. Şimdi Zonguldak işte. Sonra Düzce, İstanbul. Düzce'den doğru öyle duracağım mı yollarda, yoksa direkt İstanbul'a geçeceğim mi? Valla bu taraflar çok güzel ama Hı hı. ya buranın işte ya ben bu Zonguldaklıyım, ben de yani Türkiye'yi, Avrupa'yı, her yeri geziyorum yani, tamam ama Evet. şöyle söyleyeyim sana, burası kadar güzel bir yerde ya ben görmedim açıkçası yani. Değeri Anladın mı? bilinmiyor abi. Ya bilinmesin daha iyi de. Masra'ya gitmiştim abi, cidden çok güzeldi. Çok güzeldi. Eskiden çok iyiydi yani. Tabii. Benim çocukluğumdaki Zonguldak demek gurur ya, böyle hani Türkiye'nin yani cennetti ya, bildiğin cennet. Sıfır arabaya biniyor mesela, şu her orta sınıftayım, şu Peugeot'la gelen kişi. Abi bir zengin kesim kaldı da fakir kesim kaldı zaten O Türkiye'de. zaman aynen öyle. Biz o zamanlar ama mesela herkes orta sınıftı. Her istediğini alabiliyordu. Mesela araba almamak senin tercihin değildi yani. Hani İmkansız değildi yani. bizim mesela, ben şu an burada çalışıyorum. Hani gidiyorum, bir Europa'm var, tamam mı? Evet. Değiştiremiyorum yani. Anladın mı? Hani ama o zamanlar Europa sıfır alıyorduk o zaman Europa'yı. Şu an mesela 25 yaşında araba, ikinci elini değiştirip 20 yaşında bir araba alamıyorum yani. Hani o kadar uzaklaştı. Evet. Öyle bir Türkiye'ydi. Hani o zaman çok rahattık, maddi durum olarak falan filan da çok iyiydi. Şimdi mesela Biz Metallica Avrupa'dan gibi- gelişmiş miydik o zaman? Ya şöyle, Avrupa'nın hani tabii ki Almanya değil ama mesela de Avrupa, hani Slovakya'da Avrupa. Polonya. atıyorum, tamam mı? Hani Polonya'da çok fazla şey yok. Polonya'da evet, ya Polonya'dan mesela bizim asgari ücretimiz onlarla aynı gibiydi. Anlatabiliyor muyum? Mesela sen Avrupa'ya gittiğinde ya da Amerika'da bir Avrupalı ile karşılaştığında onları böyle daha hani gibi görüyoruz. Mesela biz şu an böyle Afganistan'ı falan nasıl görüyoruz? Evet. Onlar ya bunlar işte garibanlar falan filan hani gibi görüyorduk. Bu kaç yıl önceydi abi? Ya bu 2000'lerde tam. Ya tabii bunun bir sebebi var. Bu aslında bizim üzerimize yapılmış bir şeydi Amerika tarafından. Hani mesela Türkiye'yi pohpohlamak için
Anladın? Sonradan şu hale bütün Orta Doğu'nun buraya gelmesi için yapılmış bir şeydi. Ama öyleydi yani. Hani Abi markete gidiyor, su alacakmış. Çok iyi bir abi ya. Bayağı muhabbet ediyoruz. Bu arada var ya 5 dakika falan bekledim yani. 5 dakika oldu galiba ya, evet. Otostop çektiğim yerde 5 dakika bekledim o gölgenin altında, hemen abi durdu. Şanslıyım. Tabii şanslı olmamın sebebi, her zaman pozitif düşünüyorum. Pozitif düşünürsen pozitif şeyler olur. Negatif düşünürsen negatif şeyler olur. Bu gerçek bir şey. Only positive vibes. şey değilsen, Bartınlı değilsen, Hı hı. bilmiyorsan yani buraları yandın. Burada direkt cezayı yiyorsun yani. Karabük yolundan geldiğim var ya, öyle Ha. yollar falan hep ağaçlı, çok güzel. Orası meşhur yol. O zaman Amerika çok daha böyle şeydi, hani eskiden gitmek istediğimizde. Evet. Şu an öyle bir Amerika değil. Yani şu an her yer aynı. Mesela hani Instagram'da bir bak böyle. Ha Amerika'ya gitmişsin, ha Dubai'ye gitmişsin, ha ne bileyim Evet. Avrupa'nın bir yerine. Ha Hepsi Türkiye'de. lüks, Hep- aynı şey. Evet. Ama bir Amerika'da lise okumak çok güzel olurdu be abi ya. Hani Ve her şey güzel o olurdu. Amerika rüyası. He. Ev, orada havuzda ev. Ya senin hala daha şeyin var Sokaklar. ama muhtemelen girdik ya. Girdi iyi sınırı vardı, evet evet. Doğru. Kola mı istiyorsun, Fanta mı istiyorsun? Abi vallahi şu an içmiyorum bir şey ya. Al yanına, Yok, hangisi yok, istiyorsan vallahi onu. içmiyorum. Fark etmez abi bana. O zaman ben Fanta'yı içiyorum. Kusura bakma. Yok iç abi, hiç sorun yok. Kalıyor ama diğer telefondan, hani diğer telefonda şey ağır çıkar yani araba, tamam, 50 kilo 50 kilo. Hadi bakalım, iyi yolculuklar sana. Bu durmuyor yani. Durur. Abi çok memnun oldum. Muhabbeti falan çok güzel abi. Vallahi daha çok anlatırım ben de. Ben öğretmenlik var ya, çocuklar Evet. ilkokul çocuklarıyla falan uğraşırken onlar hiç konuşmuyor. Ben anlatıyorum. Telefonum düştü. Çok iyi bir abi, çok kral bir adam. Muhabbeti falan acayip sarıyor. Yıkayım için de çok teşekkür ederim. Orada abi zaten. 4 kilometre falan kaldı. Bakalım ne yapacağım. Şimdi gidiyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Yürüme yolu 45 dakika gözüküyor. Çok fazla rüzgar var. Şöyle gölgelik buldum. Gölgede yürüyorum. Keyfim yerinde. Mutluyum. İyiyim. Abi zaten gölge. Yürüyeyim 4 kilometre, ne olacak ya? Gölge bitti. İleride tünel var. Burada internet çok çekmiyor. Hatta şu an burada hiç çekmiyor. Az önce de az çekiyordu. Gideceğim acaba ya? Tünelden girmem lazım. Tünele yürüyerek gidebilir miyim ki? Tünelden girmektense sanırım bu yoldan da gidiliyor. Bir bakacağım, bulmaya çalışacağım şimdi. Bu arada şaka maka yürüyorum yani. Ciddiyle yürüyorum. 50 dakikalık 45 dakikalık yol. 4-5 kilometre mi ne? 4-5 kilometre. 4,5 da olabilir, tam bilmiyorum. Şimdi şu yamayı çıkacağım. Abi çıktığım yama bu. Bir şey diyeyim mi? Of, ayaklarım gitmiyor. Acayip. Yavaş yavaş gidiyorum. Iş. Yo direkt böyle mi? Tamam, sıkıntı yok. Motor çekecek mi abi? Tamam. Of. Benim belimden sarıp Yukarı çıkacak değil mi? Bizim benzin atmış. Ben mez olmuşum. Harbi mi? Vallahi bak. Ne zamandır yoldasın? 8'inde başladım. Yok demezler. Öyle sorun olmaz da. Yanlış yapıyorsun. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ha, dedim. Güzel yanlış. Çatal ağzı bu. Durdu bak orada şimdi. Benim dediğim yerde duruyor. Cezası var mı diyor. Para cezası yok değil mi? Aynen. Arda Bereli var ya. Evet, anladım. Şimdi burada konuşuyorduk da öyle bir şey oldu, dedim dur abi, direkt şey var. Çok teşekkür ederim. Abi senin gibi insanlar iyi ki var. Evet abi. Abi çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Abi odaya geldim. Muhammed abi beni yolda görmüştü. O yamaya çıkıyordum ya, ağır ağır. Orada beni gördü, motorla aldı. Çiğ köfte dükkanı varmış buraya. Çiğ köfteciye götürdü. Kendi dükkanı. Orada yedirdi. Çay da içtik. Sonra bir video fikri hakkında konuştuk. Sonra beni yurda kadar da getirdi. Yurt da böyle. Burası Kilimli yurdu. Dışarısı şöyle.
Yine burnum kanadı ya. O çok sıkıntı. Belki hastaneye giderim bilmiyorum, bakacağım. Allah'tan buradaki yurt temiz. Böyle bir oda. Buraya edit yaparım. Valla böyle. Bartın'daki yurtta. Bartın'da mı? Aynen dün Bartın'daydım. Bartın'daki yurtta çekilmeyecek kadar iğrençti var ya böyle. Hindistan'ın en ucuz hosteli var ya, o bile daha temizdir o Bartın'daki yurttan. Acayip kirliydi. Yerde falan full çiş falan vardı. Çekmedim mideniz kalkar diye. Burası güzel ama. İyi denk geldi. Bugün pazar olduğu için de resim odası kapalıymış. Temiz ev resim yok. Bu arada burada var ya, sadece 3 kişi var. Bir ben varım, bir güvenlikçi abi var, bir de bir tane personel var. Onlara anahtar yokmuş. Bugün pazar olduğu için. Yurt bomboş abi. Hiç kimse yok. Koskoca yurt bomboş. Buraya zaten biri gelmiyor galiba. Bomboş. Lan koskoca yurt bomboş. Bu adam sabah uyandığında beyazdı. Abi şimdi dışarı çıktım. Biraz araştırma yapmışım. Bir tane mağara var. O mağaraya gidecektim. Başka da gidecek bir yer yok zaten. Böyle bir yerde. Biri diyor şuna bineceksin, o yok. Hiç kimse bilmiyor. İnternette yazmıyor. Farklı taraftaymış galiba. Abi burası Zonguldak'ın küçük bir ilçesi. Nüfusu 20.000 falan. Çok huzurlu küçük ilçede yaşamak çok güzel bir şey. Çok güzel. Burada farklı video fikirlerim var bu arada. Zonguldak'ta yapacağım ama ilerleyen tarihlerde. Abi tavuklar sossuz yenir ya.